Daha 17 yaşındaydım. Alkol içtik sabaha kadar. Arabaya bindim, yola çıktım. Bir şişe viskiyi içe içe gittim yani. Yolda hem araba kullanıyorum hem alkol alıyorum. Ayağım son gaz yani. Ayağım daha olsa daha basacağım yani. Araba ne kadar gidiyorsa o kadar basıyorum ben. Şimdi kaza yaptım. Tekerleri kopmuş arabanın. Araba paramparça olmuş. Arabanın içine yoldaki demir tabelalar girmiş yani. Spor arabam vardı. Parayla alakalı bir sıkıntımız yoktu. Alkol ortamı, kız ortamı. Dünya bir anda tam tersine dönebiliyor. Doktor aradı beni. Sen dedi her an komaya girebilirsin. Acilen. Bir ses bana, ben sizi buluşturacağım. Sen abdestini al dedi. Rüyamda abdestimi aldım, oturdum. Hissettim ki ben sizi Peygamber Efendimizle buluşturacağım dedi o ses bana. Rüyamda odamın içinde görünmez bir yerden su fışkırıyor böyle. Düştüğü yeri ıslatmıyor, musluğu yok, borusu yok, şelale gibi. Bu ne dedim? Hani ben bağımlı değilim, istediğim zaman içiyorum diyordum ama ilk sorduğum soru oydu. Beslenme değil, yemek değil. Dedim ki şeker hastaları alkol içebiliyor mu hocam dedim. Doktora ilk sorduğum soru buydu. Alkol içemezsin bu saatten sonra dedi. Ağlama derecesine geldim. Tek işim oymuş gibi günde 2 kere fitness'a gidiyordum. Öyle bir büyümüştüm ki artık 120 kiloya kadar çıkmıştım ben. Şeker hastalığı olunca bir anda 30-35 kilo verdim. Akşam bir videosu denk geldi Mehmet abinin karşıma. O gün benim asıl dönüm noktamdı yani. Alıp gidecekler şu dünyadan ya. Ne diyeceksin? Şunun gönlünü yapıyordum, bunun gönlünü yapıyordum. Ya benim hatırım derse. Bu benim kalbime inanılmaz tesir etti. Bunu asla unutamadım. Emirhan hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle seni bir tanıyalım. Ben Emirhan, Kütahya Tavşanlıyım. 25 yaşındayım. Otel işi yapıyoruz Kütahya'da. Otel işletiyoruz. Önceki hayatın nasıldı? Bize bunlardan biraz bahseder misin? Hayalhanemle tanışmadan önce dünya cihetiyle hayali olan bir hayatım vardı. Spor arabam vardı, Camaro arabam vardı. Parayla alakalı bir sıkıntımız yoktu. Alkol ortamı, kız ortamı, geziyorduk, eğleniyorduk. Başka hiçbir amacımız yoktu. Nerede akşam orada sabah, hadi gidelim, nereye gidelim? Gezmeye gidelim, içmeye gidelim, eğlenmeye gidelim. Dünya cihetiyle bakarsan çok güzel bir hayat gibi gözüküyor. Hiçbir maddi sıkıntısı yok. Arabası var, arkadaş ortamı var, kız ortamı var, alkol ortamı var, klaba gidiyor, mekana gidiyor. Tabii dünya bir anda tam tersine dönebiliyor. Her şey çok güzeldi. Bir gün tatile gittim yine Antalya'ya. Arabam var, yanımda en sevdiğim, en yakın arkadaşım var. Gezdik, yedik, içtik. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Geri döndük memlekete, Tavşanlı'ya. Aradan bir hafta sonra bütün dünya yani böyleyken böyle döndü yani. Tam tersine döndü. Her şey alt üst oldu. Bir gün oturuyorum ben, sürekli tuvalete çıkıyorum. Çok sık. 10 dakikada bir. Bizim otelde çalışan arkadaşlardan bir tanesi, sen dedi şeker hastası mısın dedi bana. Hayır dedim ya, saçmalama, niye şeker hastası olacağım ki ben dedi. Sen dedi öylesin, bizden saklıyorsun dedi. Neden dedim, şeker hastaları çok tuvalete çıkar dedi. Sonra ben bunu kafaya taktım. Gece yatarken araştırdım işte, baktım telefondan. Şeker hastalığı belirtileri nedir? Çok susamak bende var. Çok tuvalete çıkmak bende var. Hızlı kilo kaybı bende var. Ağızda kuruluk, beyazlık bende var. O kadar kafaya taktım ki uyuyamadım. Sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün uyandım. Gittim kan tahlili vermeye. Kan tahlilini verdim. Geri döndüm. Ama gece yine çok kötüyüm yani. Kafaya taktım çünkü sporcuyum. Bir hayatım var. Şeker hastalığını da kötü bir hastalık olarak biliyoruz yani. Her şeyden mahrum, birçok şeyden yemeden, içmeden, arkadaş ortamından, yüksek eforlu sporlardan mahrum olarak bildiğim için o an bir çöküntü geldi zaten. Ona rağmen efkarlandık, yine kötü kötü yollara bulaştık. Alkol falan içtik, şeker hastası olduk diye. Daha sonra doktor aradı beni. Yani bizzat kendisi aradı. Dedi acilen sağlık ocağına gelmen lazım. Hemen gittim. Senin şekerin dedi 500 dedi. Her an dedi komaya girebilirsin. Onun 3 aylık bir kan değeri var. Hemoglobin A1C diye. O da 11 çıktı. Sen dedi her an komaya girebilirsin. Acilen seni güzel bir hastaneye sevk etmemiz lazım. Beni apar topar Kütahya'ya götürdüler. Servise yatırdılar. Orada başladılar işte, şunu yemezsin, bunu içemezsin. Artık eskisi gibi gezemezsin, tozamazsın, alkol içemezsin, spor yapamazsın, futbol, şeker hastalarının biraz daha yavaş tempolu sporlar yapması lazım gibisinden. Bir hafta hastanede benim psikoloji tamamen çöktü. Yani bir hafta önce Emirhan yiyordu, içiyordu, geziyordu, tozuyordu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Nerede akşam orada sabah bir Emirhan. Bir hafta sonra omuzlarım çöktü. Hiçbir zevk, lezzet, hiçbir şey alamamaya başladım böyle. 6 ay böyle geçti. İsyan. Ben kimseye bir şey yapmadım. Ben kimsenin malına göz dikmedim, canına kastetmedim, namusuna göz dikmedim, kimseye zarar vermedim. Neden ben? Hani az çok iyi bir insan olarak biliyorduk yani kendimizi. Kimseye zararımız yok, kimseye bir şey dediğimiz yok. Kendi kendimize takılıyoruz, kendi kendimize eğleniyoruz. 6 ay isyanla geçti. Ama bu 6 aylık süre zarfında şeker hastalığının yanına
psikolojik hastalık da eklendi. Bende panik atak başladı. Panik atak, ölüm korkusu. Şekerim 1-2 kere düştü, 1-2 kere yükseldi. Ne yapacağımızı bilemedik. Bu sefer bende ölüm korkusu başladı. Çaresi yok. Artık bir yerden sonra tek başıma tuvalete gidememeye başladım. Tek başıma uyuyamıyorum. Tek başıma banyo yapamıyorum. Tek başıma otelde yaşıyordum ben. Otel bizim kendimizin. Otelde yaşıyorum. Otelin kapısının önüne çıkamıyorum. Sürekli bir ölüm korkusu. Benim en yakın arkadaşım var. Sürekli benim yanımda. Ben sanki bebekmişim. Kendi başıma hareket edemeyecekmişim gibi. O da Allah razı olsun yani. Yalnız bırakmadı o süreçte. Ya çok acı bir şey. Çok aciz bir şey. Yani belki 10 yaşındaki çocuk bile çoğu şeyi, bu söylediklerimi tek başına halledebilirken ben tuvalete gidemiyorum. Yani tuvalete gideceğim. Ahmet benimle gelir misin? Tuvalette başımı bekler misin kapının önünde? Banyo yapacağım. Ahmet beni bekler misin? Dışarı çıkıyoruz. Hiçbir şey yok. İşte panik atak böyle bir şey. Anksiyete, kaygı bozukluğu. Yemeğe çıkıyoruz mesela. Bir anda aklıma düşünce başlıyor. Ölecek miyim acaba ben? Kalbim çarpıntı yapmaya başladı. Kendimi kötü hissediyorum. Aslında öyle bir şey yok. Ama psikolojin bozuk olduğu için öyle hissediyorsun yani. Daha sonrasında oteldeyiz yine. Arkadaşlarım geldi beni ziyarete. 1-2 tanesi otelde kalıyordu. Öyle bir kötü hissetmeye başladım ki kendime. Her şey var etrafımda. Babam otelde, en yakın arkadaşım otelde, diğer sevdiğim arkadaşlarım otelde. Ama ben kendimi çok kötü hissediyorum. Yani bir çaresi yok. Hiçbir çaresi yok. Hastaneye gidiyorum, kendimi kötü hissediyorum diye. Sen psikoloğa git diyor, acilden beni kovuyor adamlar artık. Çünkü o kadar alıştılar ki 4-5 kere günde hastaneye EKG çektirmeye, kan tahlili vermeye gidiyoruz. Kalp krizi geçiriyorum ben diye. Acildeki İnsanlar da bıktı artık benden. O gün de kendimi çok kötü hissetmiştim. Yani sen artık buraya gelme, sen psikoloğa git dediler. Halbuki psikoloğa da gidiyorum yani. Psikolog bana hap verdi, hatta haplar verdi. Düzenli olarak gidiyorum, geliyorum ama tesir etmiyor. Hastayken de alkole devam ettin herhalde. Hayır. Hastayken şeker hastalığı olunca eskisi gibi devam etmedim. Çok canım çekiyordu. Artık ben kendimi bağımlı zannetmiyordum ama ben bağımlıymışım yani. Her gün içiyordum ben. İçmediğim hiçbir gün yoktu. Her gün içiyordum. Hani ben bağımlı değilim. İstediğim zaman içiyorum diyordum ama hani ona yasak konunca. Yani ben hani bağımlı değilim. İstemesem içmem gözüyle bakıyordum ama her gün içiyorum. Yani şeker hastası oldum. Ona bir yasak koyuldu ya. Canım sürekli istiyor. Yani hatta ağlama derecesine geldim. Doktor alkol içemezsin bu saatten sonra dedi. İlk sorduğum soru oydu. Beslenme değil, yemek değil. Dedim ki şeker hastaları alkol içebiliyor mu hocam dedim. Doktora ilk sorduğum soru buydu. O da içemezsin dedi. Hatta babam benim bu soruyu sordum duyunca üzülmüş gitmiş arkada. Benim oğlum alkolik mi demiş yani. Arkadaşıma sormuş. Benim oğlum alkolik mi diye böyle sormuş. Üzüldüm. 1-2 kere denedim. Şeker hastası olduktan sonra cesaret ettim, denedim. İçmeye zorladım. Alkol içtiğiniz zaman kaç saatte kendinize geliyor? Alkol öyle bir içiyorduk ki biz zaten durduğumuz yerden kendimize gelemiyorduk. İçiyorduk. Bir yere gidiyorduk. Ya arabanın içinde ya bir şekilde evimize geliyorduk, otelimize geliyorduk. Sabah uyanınca anca yani. Öyle oturduğun yerden imkansız yani. Oturdukça çünkü insanın canı istiyor. Getir onu diyor yani. Kafa ayılmaya başlıyor ama tam o arası öyle bir yer ki sana bulduruyor yani. Bulman lazım. Tekel kapalı bir yer kapalı bulman lazım. İçmem lazım diyorsun yani. Sen öyle oturduğun yerden asla ayıkamazsın yani. O spor yaptığın zaman var, kilo verdin, kaç kilodan kaça düştün? Aşırı bir spor yapıyordum. Fitness'ı profesyonelliğe dökmüştük. Biz beslenme açısından, ek takviyeler, gıda takviyesi açısından bunu profesyonelliğe döktük. Özel spor hocam vardı. Günde 2 kere fitness'a gidiyordum yani. Tek işim oymuş. Yanımda poşette tavuk pilav gezdiriyordum yani. O dereceydim. İnsanlar gülüyordu. Ya bu ne falan diye. Ama öyle bir büyümüştüm ki artık 120 kiloya kadar çıkmıştım ben. Şeker hastalığı olunca bir anda 5-6 ay içerisinde 30-35 kilo verdim. Hatta 80'i gördüm ben. 120'yi de gördüm. 80'i de gördüm yani. 5-6 aylık süre zarfı içerisinde 30-35 kilo verdim. Peki hiç ölümle burun buruna geldin mi? Ölümle burun buruna geldim bir kere. Daha 17 yaşındaydım. Yine aynı böyle bir hayat. Alkol ortamı. Düğüne katıldık tane. Uzak bir yol. Tavşanlı'ya 1,5 saat yol. Alkol içtik sabaha kadar. Benim de bir yere yetişmem lazım. Sabah belki 5-6 gibi arabaya bindim, yola çıktım. Çok alkollü olduğum için kaza yaptım. 3 gün şoka girmişim. Bariyerlere girmişim böyle. Bariyerden arabayla refüje girmişim. Çok alkollü olduğum için belki direksiyonda uyudum. Ayağım son gaz yani. Ayağım daha olsa daha basacağım yani. Araba ne kadar gidiyorsa o kadar basıyorum ben. 180-200 arasıdır yani. O araba o kadar gidiyordur. Kendime geldim. Ben zannediyorum ki sadece gittim eve, uyudum, uyandım. Meğersem ben 3 gün şoka girmişim. 3 gün uyumuşum ben. Hatırlamıyorum ama hayatımda o 3 gün yok. Bana gösterdiler arabanın fotoğrafını. Ben dedim ki bu arabanın içine nasıl sağ çıktı? Tekerleri kopmuş arabanın. Araba paramparça olmuş. Arabanın içine yoldaki demir tabelalar girmiş. Bana da girebilirdi.
Boynum da kopabilirdi. Omzum da kesilebilirdi. Her şey olabilirdi ama burnum bile kanamadan çıktım arabanın içinden. Ben buradan Antalya'ya en son tatile gittiğimde o zamanki hayatımda bir şişe viskiyi içe gittim yani. Yolda hem araba kullanıyorum hem alkol alıyorum. Allah bana bu hastalığı vermeseydi, sizleri de tanımasaydık eğer full bir vaziyette. Ya kötü bir yere giderken ya kötü bir ortamdan gelirken büyük ihtimalle sonumuz oydu yani. Bir tırın altına girerdik biz alkollü bir kafayla. Dedim benim bu kafayı rahatlatmam lazım yoksa bu işin sonu kötü çünkü böyle yaşamak istemiyorum demeye başladım ben. Kafayı yemek üzereydim. Babama baktım yorulmuş uyuyor. Arkadaşıma baktım işiyle gücüyle uğraşıyor. Diğer arkadaşıma baktım alkol alıyor ikisi oturmuşlar. Benim derdimi anlatabileceğim ve beni anlayabilecek hiç kimse yok. Kafayı sıyırmak üzereydim. Oturdum, YouTube'u açtım. Artık belki çok daha farklı, çok daha kötü şeyler olabilirdi. Hani psikolojimi rahatlatmam lazım diye YouTube'u açtım. Psikolojik bir şey yazdım. Psikoloji yazdım hatta belki sadece. Direkt Hayalhanem'in psikolojisi bozuk hastalara özel diye Hastalar Risalesi'nden bir dersi çıktı. Açtım, izledim ve izlediğim derste şunu öğrendim. Yani hastalığın kıymetini, hastalığın değerini, hastalığın boşu boşuna verilmediğini, hastaların hatta çok özel olduğunu, Allah katında onlarla bizzat özel olarak ilgilendiğini, hastalarda Şafi isminin tecelli ettiğini, meleklerden bile daha kıymetli olduğunu, çünkü melekler hastalanamıyor, insanlar hastalanabiliyor ve Allah'ın Şafi ismi tecelli ettiği için melekten daha kıymetli oluyorsun bir cihette yani. Bir saatlik derste hastalıkla ilgili o kadar güzel şeyler öğrendim ki hiçbir kimsenin bana öğretemediklerini bir anda o öğretti. Sonra kendi kendime düşündüm, dedim ki bu adam beni daha önce dinlemedi ki bunları nereden biliyor yani benim derdimi nereden biliyor da buna bir anda çare bulabildi. O kadar böyle umudum yeşerdi ki çok daha farklı düşündüğüm, çok daha yanlış yerlere giden, isyanla giden, hani artık yaşamak istemiyorum dediğim hayatım bir anda sanki böyle bir kapı aralandı. Bir ışık gördüm yani. Işığı gördüm. Sonra dedim ki baktım etrafıma. Aslında herkes benim kolaylığım için, hasta olduğum için herkes benim rahatım için uğraşıyor. Emirhan hasta, Emirhan biraz rahatsız. Onun işlerini biz halledelim. O yorulmasın, o çalışmasın. Dedim ki bu rahatlığın içinde bütün bunları öğrenmişken neden namaz kılmıyorsun yani ne zaman? Bu rahatın içinde de kılamayacaksan ne zaman kılabilirsin ki dedim yani. O derste biraz da bunları da öğrendim. Sonra en yakın arkadaşımı çağırdım, kardeşimi çağırdım. Dedim kalkın namaz kılıyoruz. O gün akşam namazını kıldık. Daha sonra ders beni rahatlattığı için derslere ben devam ettim. Hastalar Risalesi'ni izledim. 33. sözü izledim. 20. mektubu izledim. Tabi bunları izliyorum. Namazıma da başladım. O günmüş yani. O gün namaza başladım. Bir daha asla bırakmadım. Ama tabii kafada soru işaretleri devam ediyor. Hastalıkla ilgili soru işaretleri, panik atak, anksiyete bir anda çözülmedi yani. Rahatlatıyor beni dersler. İnanılmaz derecede rahatlatıyor. Yani neler öğrendim. Hele 33. sözden. Yani Allah'ın bütün kainatın bizim için olduğunu öğrendim yani. İnsana hizmet ettiğini öğrendim. Allah'ın var ve bir olduğunun yani gözümüze kanıtları resmen gözümüzün önündeymiş. Bunları öğrendim. Bunları öğrendikçe, Allah'ı tanıdıkça biraz daha yönelmeye başladım. Manevi olarak yönelmeye başladım. Sadece izliyordum önceden. Kalbime inkişaf ediyordu, tesir ediyordu ama pek fazla harekete geçemiyordum. Tabii ki bunun yanında namaz kılıyordum ama kız ortamı devam ediyordu mesela. Namaz kılıyordum ama arkadaşlarım beni klaba götürüyordu. Bir gün kapıda arabam duruyor, spor araba. Yüz binlerce gencin hayali olan spor araba duruyor kapının önünde. Camaro. Bir arabaya baktım, bir kendime baktım. Otelime baktım, arkadaşlarıma baktım, yaşam tarzıma baktım. Mutlu değilim. Mehmet abi diyor ya, hani Allah kalbinde o mutluluğu yaratmazsa lükslerin içerisinde sana cinnet geçirtir. En iyi arabanda, en lüks evinde, en güzel ortamlarda sana cinnet geçirtir. Gerçekten de öyleydi. Arabaya biniyordum, mutlu değilim. Bir başkası dışarıdan arabayı gördüğü zaman o arabaya sahip olabilmek için ya da içine binebilmek için can atıyor. Farkındayım. Hani benim gibi bir iş yerine sahip olabilmek için insanlar nelerini feda eder. Farkındayım. Benim gibi bir yaşam tarzına sahip olabilmek için insanlar nelerini feda eder. Farkındayım ama ben o yaşam tarzında mutlu değilim. Arkadaşlarım benim kafamda alsın diye beni klaba götürüyor. Gidiyorum orada. Herkes eğleniyor. Çılgın gibi herkes yani. Eğleniyor ama ben böyle elimi yaslamışım. Bakıyorum böyle mutlu değilim yani. Arabanın içinde mutlu değilim. Otelin içinde mutlu değilim. Şunu da hiç unutmuyorum. Bir gün akşam bir videosu denk geldi Mehmet abinin karşıma. Ve o gün benim asıl dönüm noktamdı yani. Sürekli Ahmet yanımda, bir şey oluyor, hastaneye götürmeye çalışıyor beni. Panik atak geliyor, bana destek olmaya çalışıyor. Merak etme diyor, ben buradayım, ben seni götürürüm, istediğin doktora götürürüm, istediğin hastaneye götürürüm diyor ama o videoyla şunu fark ettim. Yani alıp gidecekler şu dünyadan ya. Ne diyeceğim? Şunun gönlünü yapıyordum, bunun gönlünü yapıyordum. Ya benim hatırım derse. Allah'ın imtihan için yarattığı şeylere haşa Allah'tan daha çok değer veriyorsun. Ve bunu kaybetmekten tir tir titriyorsun. Bu benim kalbime inanılmaz tesir etti. Bunu asla unutamadım. Allah dedim benim için sağlık yarattı ama ben bu sağlığıma Allah'tan daha çok değer verdim. Yani beni Ahmet mi kurtaracak? Beni en iyi hastane mi kurtaracak? En iyi doktor mu kurtaracak beni Allah istemediği sürece? Beni hiçbiri kurtaramayacak. Allah'ın imtihan için yarattığı şeye Allah'tan daha çok değer verdim dedim. Böyle kafamı ellerimin arasına aldım. Utandım kendimden. Çok utandım. Dedim bana bir şey nasip ettiyse Allah nasip etti. Hayatı da veren o, hastalığı da veren o. Bana hayat
borcu yoktu ki. Bana sağlık borcu da yoktu. O gün hiç unutmuyorum. Ahmet ortamı hazırlamış. Alkol ortamı, kız ortamı. Gittik, oteldeyiz, odadayız. Oturduk. Herkes mutlu. İçiyorlar. Elim bardağa gidiyor, geri geliyor. Bardağa gidiyor, geri geliyor. Mutlu değilim aynı lüks arabanın içinde, lüks ortamlarda. Mutlu olmadığım gibi o ortamda da mutlu olamadım. Hepsini kovdum oradan. Çıkın dedim. Hiçbirinizi istemiyorum hayatımda. Yani o sözü sabahında duydum ya, işte alıp gidecekler şu dünyadan. Ne diyeceksin yani? Şunun gönlünü yapıyordum, bunun gönlünü yapıyordum. Ya benim hatırım derse. Sabahını onu duydum. Akşamın öyle bir ortamda ruhum bunaldı. O gün tamamen derslere yoğunlaştım. Ve arkadaşlarımı karşıma topladım. Dedim ki Allah'ın hatırı mı, sizin hatırınız mı diyecek olursanız Allah'ın hatırı. Bu saatten sonra alkol ortamına, kız ortamına bulaşırsanız benim yanımda ya da bensiz. Hiçbirinizi hayatımda istemiyorum dedim. Hepsini res çek. Bütün arkadaşlarıma res çek. Yani ya alkol ya ben dedim. Desem ki ya alkol ya Allah. Tabii ki herkes Allah diyecek ama dönüp gittiğinde Allah görmüyor zannediyor. Tek başınayım zannediyor. Allah razı olsun hepsi bir anda bıraktı. Rest çektim hepsine. Hissedersem bile bir daha alkol aldığınızı hiçbirinize konuşmam bir daha hayatımda istemiyorum dedim. Allah razı olsun hepsi o gün bıraktı. Alkolik arkadaşlarım alkolü bıraktı yani. Hayatın değiştikten sonra rüyaların da değişti mi? Unutamadığın bir rüyan var mı? Unutamadığım bir rüya bir tane oldu. İlk alkolden, kötü ortamlardan uzaklaşıp maneviyata yöneldiğimde, hakikatleri benimsediğimi fark ettiğimde tek başımaydım yine bir gün. O ilk zamanlar yine tek başıma uyumaya korkuyordum. Tek başıma bugün uyuyacağım dedim yani. Bunu bir yerden yenmen lazım. Uyudum. Rüyamda odamın içinde kaynak yok yani. Görünmez bir yerden su fışkırıyor böyle. Düştüğü yeri ıslatmıyor. Musluğu yok, borusu yok. Bir yerden su fışkırıyor böyle şelale gibi. Bu ne dedim? Bir ses bana zemzem dedi. Hemen uyandım. Önce bir içtim. Sonra elimi yüzümü yıkadım. Allah Allah dedim ne oluyor? Bir ses bana ben sizi buluşturacağım. Sen abdestini al dedi. Bu ses ne? Nereden geliyor? Beni kim buluşturuyor? Kimle buluşturuyor? Düşünürken rüyamda abdestimi aldım, oturdum. Hissettim ki ben sizi Peygamber Efendimizle buluşturacağım dedi o ses bana. Ses dedi yani bana bunu kim dedi? Ses tarif et desen nasıl bir ses bilmiyorum. İnce bir ses mi, kalın bir ses mi, nasıl bir ses, nasıl bir cümle tarif edemem. Yani ilham gibi. Ses diyorum ama ilham gibi. Rüyada benimle konuştu. Bu ne dedim? Zemzem dedi. Ben sizi buluşturacağım dedi. Sen abdestini al dedi. Abdestimi aldım o akan zemzemden. Çok garipti yani. Abdestimi aldım, oturdum. Sonra uyandım. Sonra Umre videonuzu izledim. Mehmet abi anlatıyor, siz anlatıyorsunuz işte. Onu izledim. Daha sonra eniştem geldi otele. Tevafuk yani bunların hepsi tevafuk. İşte konu Umre'den açıldı. Ramazan da o zaman bir de. Dedi ben dedi çok eskiden işte bir 10 sene önce Umre'ye gitmiştim. Çok güzeldi, şöyleydi, böyleydi anlattı. YouTube'a girdik. Kabe TV'den oraları izledik. Benim kalbime öyle bir böyle sevdası düştü ki heyecanlanmaya başladım. Ya Allah'ım ben dedim buraya gitmek istiyorum. Ben buraya gitmek istiyorum. Sizin videonuzu izledim. Eniştem geldi anlattı. Kabe'yi izledim. Rüyayı gördüm. Hiç aklımda yok. Aklımda hiç yok. Çünkü işten, güçten, en yakındaki şehire bile şehir dışına çıkamıyorsun. Hiçbir anda aklımda yokken, niyetimde yokken bir anda toplandık Umre'ye gittik. Demek ki bu rüya buna yorulacak bir şeymiş. Buna işaretmiş yani. Hastalığa şükredeceğin hiç aklına gelir miydi? Asla gelmez. Dediğim gibi hasta oldum. İlk 6 ayım benim isyanla geçti. Çok isyan ettim. Sonradan hakikatlerin farkına varınca isyan ettiğim için çok tövbe de ettim. Çok utandım kendimden ama eskiden de hastalık iyidir. Büyüklerimiz bize öyle anlattı hep. Hastalık iyidir, hastalığa şükredilir. İşte hastalığı Allah sevdiğine hastalık verir. Hep dilimizdeydi biz. Hasta gördüğümüz zaman işte merak etme, üzülme, Allah sevdiğine hastalık verir diye teselli veriyorduk. İnsanın kendi başına gelince isyan derecesine çıkıyor hakikatlerin farkına varamazsan. Dersleri izledim, kitapları okudum. Mehmet abinin kitaplarını okudum. Hayal Alem'in videolarını izledim. Sonra da iyi ki şeker hastasıyım dedim. Hala diyorum, her gün şükrediyorum. Şeker hastası olduğum için ben şu an buradayım. Sizle beraberim. Sizin yanınızdayım. Allah'a hizmet için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sırf şeker hastası olduğum için. Yani ben şöyle yorumluyorum derslerden öğrendiğim kadarıyla. Allah beni muhafaza etmek için yolunda bir nefer olarak kullanabilmek için başıma bir tane nişane. Aynaya her baktığımda görebiliyorum yani. Şeker hastalığı benim alnımda bir tane nişane. Beni muhafaza edecek bir asker. Benim başımda sürekli duruyor. Yok mu? Hepimizin nefsi var yani. Herkes nefsi doğrultusunda bir şeylere özenebiliyor, heves edebiliyor. Ama benim karşıma öyle bir pozisyon çıktığı zaman ben diyorum ki anında şeker hastalığı beni tutuyor. Anında tövbe estağfurullah deyip yoluma dönebiliyorum yani. Karşında insan herkesin karşısında kötü bir görüntü çıkabiliyor. Herkesin canı başka bir şeyler isteyebiliyor. Eski hayatımızdan kalan belli başlı bir alışkanlık vardı ama hasta olduğum için Allah'ın bana vazifeli bir memur hastalık gönderdiği için bu beni tutuyor yani. Allah'a çok şükür, bin şükür. Belki ben bir mucize olsa şu anda şeker hastalığının, benim tip 1 diyabet şeker hastasıyım ben. Şeker hastalığının, tip 1 diyabetin kesin kalıcı bir çözümü yok. Ama bir mucize olsa, bir şey çıksa, bu şeker hastalığı benden komple gitse, ben
Bu şekilde durabilir miydim? Bu şekilde kendimi günahlardan muhafaza edebilir miydim? Bu derece amel edebilir miydim? Yani hepsi zamanla oldu, yavaş yavaş oldu. Önce namaza başladım, dersleri izleye izleye. Sonra yani Kur'an-ı Kerim okumayı erteliyordum hep. Çocukluğumuzda öğrenmiştik ama okumuyorduk. Kur'an-ı Kerim okumayı erteliyordum. Sonra dedim ki Emirhan başlamalısın artık. Ruh nasıl? Sonsuz bir arayışta. Kötülüklerin sonsuzluğunu aradığı gibi ya da rahatlığın, konforun sonsuzluğunu aradığı gibi bu yola baş koyunca iyiliklerin de sonsuzluğunu arıyor. Namaz kılıyorum. Namazın yanına yeni bir şey eklemek istedim. İçimden geldi. Dedim ki Kur'an'ı erteliyorsun okumayı, Kur'an'ı okumalısın. Kur'an'ı okumaya başladım. Kur'an'ı okudum. Dedim ki Emirhan bu Kur'an-ı Kerim sana ne anlatmak istiyor? Mealini de okumalısın bunun yanında. Mealini de ekledim. Sonra sizle iletişime geçtikçe siz beni teşvik ettiniz. Bunların yanında Risale-i Nur'da okumaya başladım. Daha sonrasında dedim ki ben önceki hayatımda kılmadığım namazlarım var. Ben bunun yanına kaza namazı da ekleyeyim. Nafile namazlar var. Peygamber Efendimiz'den bize sünnet kalan. Nafile namazlarımı da kılayım. Daha sonrasında yanıma gelen insanlara bir şeyler anlatmaya çalışayım. Sordukları zaman onlara kitap hediye edeyim, video tavsiye edebileyim diye bütün dikkatimi buraya yoğunlaştırdım. Risale-i Nur'a yoğunlaştırdım. Derslere, YouTube'daki derslere, kitaplara, Mehmet abinin kitaplarına yoğunlaştırdım. Bunları öğrenmeye çalıştım. Yani ruh bazı lezzetlerin sonsuzluğunu aradığı gibi buradaki lezzetin de sonsuzluğunu arıyor. Üstüne katarak devam ettiriyor yani seni. Allah'a şükür. Bana deselerdi ki bir gün içerisinde bunları yapacaksın. Dalga geçme, bir günün içine bunlar sığmaz. Yaşamayalım mı derdim. Ama yaşıyorum. Çok güzel yaşıyorum. Çayımı kahvemi içmeye de gidiyorum. Arkadaşlarımla muhabbet de ediyorum. PlayStation oynayacağım zaman onu da oynuyorum. Film izleneceği zaman filmimi de izliyorum. Ama önce bunları yaptıktan sonra vakit kalırsa onları yapıyorum bu sefer yani. Bundan da hiçbir şeyden almadığım lezzeti alabiliyorum yani. Şu an manevi hayatın nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor Allah'a şükür. Böyle sizden uzaklaştığım zaman maneviyattan da uzaklaşıyorum. Gerçekten bu böyle. Şimdi Umre'ye gittim ben. Çok şükür, bin şükür. Hani oradasın ama bu maneviyatı, bu hakikati fark edemediğin zaman, anlayamadığın zaman, alamadığın zaman Kabe'nin içinde bile yatsa fayda etmiyor. Çünkü Ebu Cehil'in evi Kabe'ye en yakın olan evmiş yani. Ebu Leheb ona keza. Maneviyatını alamadığın zaman gerçekten hiçbir işe yaramıyormuş. Gittim oraya, ne Risale-i Nur okudum, ne Kur'an-ı Kerim okudum, ne sizin videolarınızı izledim. Maneviyatı çok başka, bambaşka. Hani tarif edilmez, sadece giden bilir, giden anlar ama maneviyattan uzaklaştığımı hissettim. Kabe'de bile olsa hakikatlerden uzaklaştığımı. Bir hafta sonra şuna sarmaya başladı işte. Maneviyattan uzaklaşıyorsun ya, onun kaşına, onun gözüne takılmaya başlıyorsun. Onun konuşmasına, birinin tavrına, birinin yürüyüşüne, birinin sesine gıcık olmaya başlıyorsun. Çünkü hakikatten uzaklaştın. Oradaki şeytan, büyük şeytan seninle uğraşıyor yani. Kabe'de bile olsan şeytan seni bırakmıyor, peşini bırakmıyor. Maneviyattan uzaklaştığın an, hakikatlerden uzaklaştığın an başka bir yerlere kaymaya başlıyor konu. İstersen dediğim gibi Kabe'nin içinde yat. Çünkü Allah tevafuk ettirdiği zaman oluyor bazı şeyler. Allah istediği zaman, Allah nasip ettiği zaman oluyor. Oteldeyiz, oturuyoruz bir gün benim biraderle. Hadi dedim gidelim tatlı yiyelim bir yerde. Çay kahve içelim, tatlı yiyelim dedim. Oturduk. Çocuğun biri uzaktan bana böyle tip tip bakıyor. Allah Allah dedim ya bu çocuk bana niye bakıyor? Hala bakmaya devam ediyor ama. Dedim ki olay var şimdi. Büyük ihtimalle biz şimdi bir sıkıntı çıkacak. Burada kavga edeceğiz. İyi bakalım dedik. Hadi hayırlısı olsun. Çocuk kalktı üstüme geliyor. İyi dedim Emirhan hadi geliyor. Hazırlıklı ol. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam. Emirhan Dirgin sen misin? Evet benim kardeşim. Ben dedi seninle bir şey konuşmak istiyorum. Buyur. Sen dedi biz dedi hani seni tanıyoruz. Tavşanlı burası küçük bir yer. Sen dedi hayalhaneme gidip geliyormuşsun. Hayalhanemden dersler paylaşıyormuşsun. İnsanlara bir şeyler anlatıyormuşsun denk geldiği zaman. Benim de bir rahatsızlığım var. Bende panik atak var. Başladı anlatmaya. Önce o anlattı işte. Önceki hayatını anlattı. Şimdi başına gelen olaylar anlattı. Ben de sadece Mehmet abinin hayalhanemden izlediğim videolarla kendim öğrendiğim, bana tesiri olan cümleleri, kelimeleri olduğu gibi onu aktardım. Ne kendimden bir şey kattım, ne başka bir şeyden bir şey kattım. Nasıl bana tesiri olduysa başkasına da tesiri olur diye aynı cümleleri ona anlattım. Tabii ben anlattım az önce size yani benim iyileşme sürecim biraz sancılı geçti. Hani sizi tanıdıktan sonra ben en az bir 5-6 ay sonra bu panik atağı, anksiyeteyi yendim. Ama çocukla 1,5 saat konuştuk. 1,5 saat sonunda abi ben iyiyim tamam benim hastalığım geçti. Çok şaşırmıştım yani. Ya bize dedim 5 ayda tesir oldu. Çocuğa dedim 2 saatte tesir oldu. Nasıl bir iş ben anlamadım dedim yani. Çok hoşuma gitmişti. Çok mutlu olmuştum yani insanlara bir şeyler aktarmaktan, aktarabilmekten, vesile olabilmekten. Tesir ediyor ama nasıl tesir ediyor? Sen birine bir şey anlatayım, birilerine bir şey öğreteyim, birilerine tebliğ yapayım diye niyetlenip bir yola çıktın da zaten o bir kere Allah onu nasip etmiyor yani. Senin niyetin halis olduğu zaman, öğrendiğin bir şey kalbine tam tesir ettiği zaman, tam yerleştiği zaman Allah da senin karşına başkalarının eliyle seni nasıl iyi ettiyse senin elinle de başkalarını iyi edebiliyor yani. Mehmet Yıldız'ın seni en çok etkileyen sözü neydi? Birçok var. Her gördüğümde
Alıp gidecekler şu dünyadan ya. Ne diyeceksin? İşim vardı, dünyam yoğundu. Şunun gönlünü yapıyordum, bunun gönlünü yapıyordum. Ya benim hatırım derse? Allah'ın imtihan için yarattığı şeylere haşa Allah gibi değer veriyorsun ve bunu kaybetmekten tir tir titriyorsun. Bu bazen sağlığın oluyor, bazen başka bir şey oluyor. Yani ne aklına ne gelirse gelsin. Bu bazen sağlığın oluyor, bazen başka bir şey oluyor. Önemli olan o kabre girdikten sonra o kabir kapısının arkasında iyi amel edebildin mi? Yani hatta bırak ameli. Samimiyetin var mıydı içerisinde? Hayalhanem senin için ne ifade ediyor? Hayalhanem benim için birçok şeyi ifade ediyor ama en çok uhuvveti ifade ediyor. Samimiyeti, dostluğu, kardeşliği ifade ediyor. Buraya geldikten sonra fark edebiliyorsun. Buraya girdikten sonra görebiliyorsun bunu. Benim gözümde yani. Benim kendi yorumum bu. Hayalhanem Allah'ı tanıtmak isteyen, Peygamber Efendimizin mesleği olan, bunu en iyi şekilde yapmak isteyen, bu yola baş koymuş, bunu kendine gaye edinmiş bir kuruluş. Güzel bir yer. Vallahi Allah sizden de razı olsun.